Eğer Big Bang'ten günümüze kadar geçen zamanı bir yıla sığdırırsak, 1 Ocak Big Bang, 14 Eylül Dünya'nın oluşumu, 25 Eylül Dünyada yaşamın başlangıcı, 31 Aralık saat 22:30 ise ilk insanların oluşumuna denk geliyor. Elimizde çok uzun bir zaman dilimi var. Bu süreçte dünyanın üzerinde çok farklı yaşam formları hayatını sürdürdü. Çeşitli nedenlerle dünya üzerindeki hayat tam 5 defa kitlesel olarak yok olmuştur. Kitlesel yok oluş, dünya üzerinde yaşayan türlerin herhangi bir nedenle çok yüksek oranda yok olmasını ifade eder. Yaşanan 5 büyük yok oluş da büyüklük ve sebebi bakımından farklıydı. Dünya 4,6 milyar yıl önce oluştu. Bilinen ilk yaşam formlarının yaklaşık 3,6 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor. Paleozik dönemin Ordovisyen döneminde, yani yaklaşık 440 milyon yıl önce, canlılar genelde daha kalabalık halde okyanuslarda yaşıyorlardı. Karada yaşayanları nadirdi. Süper kıta Gondwana Güney Kutbu'na doğru hareket etti. Bu hareketle kıtanın büyük bir kısmı buzullar ile kaplandı. Buzulların oluşmasıyla okyanuslardaki su miktarı azaldı ve deniz seviyeleri düştü. Sıcaklık azaldı. Okyanus akıntılarının yönü ve hızı değişti. Bu dönemde dünya, sera ikliminden ani ve sert bir ivme ile şiddetli bir şekilde buzul çağına girdi. Bu henüz felaketin ilk adımıydı. İkinci adım ise buzul çağının sona ermesiyle geldi. Buzul çağı ivmeli bir şekilde sona erdi. Sıcaklıklar yükseldi. Okyanuslarda anoksi meydana geldi. Anoksi, okyanus suyunda çözünmüş oksijenin olmaması veya çok düşük seviyelerde bulunması anlamına gelir. Bu durum deniz ekosistemleri için ciddi bir tehdit oluşturur. Türler bu değişimlere hızlı uyum sağlayamadı. Böylece bildiğimiz ilk kitlesel yok oluş bu şekilde meydana geldi. Kıtaların kayması ile meydana gelen iklim değişiklikleri, canlı türlerin yaklaşık %85'inin hayatını sona erdirdi. Yeni türler için yeterli oksijeni sağlamak, suda yaşayan birkaç otofara kalmıştı. Paleozik çağın Devoniyen döneminde yaklaşık 375 milyon yıl önce ikinci kitlesel yok oluş gerçekleşti. Aslında bu tek bir hamle ile gerçekleşen bir yok oluş değil, birden fazla olayın sebep olduğu ama tek bir kitlesel yok oluş diye bahsedilen olaylar bütünüdür. Canlı türleri hala bir önceki yok oluşun tahribatını tamir ederek yeni şartlara uyum sağlamaya çalışıyordu. Sebebi bilinmeyen bir nedenle bitkiler büyük ölçüde okyanusları terk ederek karada koloni oluşturmaya başlamışlardı. Bu da okyanuslarda oksijen üreten ototrof sayısının azalmasına etki etti. Yaşanan anoksi sonucu deniz türlerinin çoğu yok oldu. Bitkilerin karada kolonileşmesi atmosferde bulunan karbondioksite de büyük etki etti. Sera gazının hızlı bir şekilde azalmasıyla sıcaklıklar düştü. Karada yaşayan canlı türleri yaşanan değişikliklere uyum sağlayamadı ve bu nedenle çoğu yok oldu. Yok oluşun ikinci aşaması ise büyük bir gizem barındırır. Sebebinin volkanik patlamalar veya meteor çarpması olabileceği düşünülüyor. Dünyada yaşanan ikinci büyük kitlesel yok oluş ile canlı türlerinin %80'i hayatını kaybetmiştir. En büyük kitlesel yok oluş olan üçüncü büyük kitlesel yok oluş, Paleozik çağın son dönemi olan Permiyen döneminde yaklaşık 250 milyon yıl önce yaşandı. Büyük ölüm olarak adlandırılmıştır. Bu yok oluşun da sebebi bir sırdır. Volkan patlaması, hiperkapni ve asitlenme, anoksi, kuraklık, ozon tabakasının incelmesi, asteroid çarpması, metanojenlerin artması, yıldızlar arası toz oluşumu gibi çeşitli hipotezler ortaya atılmıştır. Kimi bilim adamları ise bu yok oluşu günümüzdeki Holosen yok oluşuyla karşılaştırmışlardır. Elde edilen sonuçta her iki olayda da hızlı karbondioksit salınımı ve benzer oranda sera gazları salınımı gözlemlenmiştir. Yani günümüzde Holosen yok oluşu adı verilen tür tükenmesi durumu belki de büyük ölüm kitlesel yok oluşuna yol açabilir. Bu durumun önlenebilmesi için uzmanlar salınımların acilen kontrol altına alınması gerektiği yönünde uyarmaktadır. Bu kitlesel yok oluş ile canlı türlerinin %96'sı yok olmuştur. Trias-Jura yok oluşu yaklaşık 200 milyon yıl önce meydana gelmiştir. Yok oluşun 10 ile 20 bin yıldan kısa sürdüğü düşünülmektedir.
Yok oluşa neyin sebep olduğu hususunda yine farklı teoriler vardır. En kabul edilen teori ise Orta Atlantik magmatik bölgesindeki volkanların oldukça aktif bir hale gelmesiyle yüksek miktarda karbondioksit atmosfere salınmış. Bu nedenle şiddetli bir küresel ısınma ile okyanus asitlenmesi oluşmuştur. Yok oluşu dinozorlar diğer türlere göre çok daha az etkilenerek atlatabildi. Bu da 135 milyon yıl boyunca dünya üzerindeki baskın hayvanlar olmasına yol açtı. Fakat yaşayan türlerin yaklaşık yarısı yok oldu. Beşinci olarak meydana gelen kitlesel yok oluş ise Kratese tersiyer kitlesel yok oluşudur. En son gerçekleşen ve en iyi bildiğimiz yok oluştur. 66 milyon yıl önce meydana gelmiştir. Yok oluşun sebebi güzel bir şekilde kaynaklandırılmıştır. Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda Chicxulub krateri keşfedilmiştir. Bu kraterin çapı 180 kilometredir. Yapılan araştırmalarda bir asteroid çarpması sonucu oluştuğu kanıtlanmış, çarptığı tarihte de dünyada büyük bir yok oluş olduğu saptanmıştır. Krater 10-15 kilometre genişliğinde bir asteroidin çarpmasıyla oluşmuştur. Çarpışmanın gücü Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından 1 milyar kat daha fazladır. Çarpışmayla kütlesel bir felaket yaşandı. Çarpışmanın ilk etkileri olarak şok dalgası, tsunami gibi felaketler ortaya çıktı. Atmosfere milyonlarca ton kükürt yayıldı. Ayrıca yoğun bir kızılötesi radyasyon dalgası yayıldı. Şok dalgası etkisi alanındaki her şeyi kızarttı. Yangın fırtınaları ortaya çıktı. Kimi araştırmacılar yangınların Amerika kıtası ile sınırlı olduğunu düşünürken, kimileri ise dünya üzerindeki tüm biyosferin yandığını düşünüyor. Çarpışma dünyada birkaç yıl sürecek bir toz bulutunu kaldırdı. Ayrıca uzun dönemde de kitlesel bozulma gibi etkileri yaşandı. Nükleer kış yaşandı. Okyanusların asitleşerek asit yağmurlarının oluştuğu düşünülmektedir. Günümüzde dinozor adı verilen canlıların yaşadığını fosil buluntularıyla biliyoruz. Hatta bu kalıntılar oldukça iyi şekilde araştırılmış ve canlandırılmıştır. Dinozorlar ile ilgili herkesin aklına aynı soru gelmiştir. Dinozorlara ne oldu? Dinozorların uçamayanları yaşanan bu felakette tamamen yok oldu. Uçan dinozorlar ise günümüzdeki kuşlara evrimleşmiştir. Yaşayan tüm türlerin ise yaklaşık %75'i yok olmuştur. Dünyamız insan etkisi olmadan dahi belli periyotlarla üzerinde barındırdığı yaşamın çoğunu yok etmiştir. Yaşanan 5 büyük kitlesel yok oluş son muydu? Türümüzü neler bekliyor? Söz konusu yok oluşlar milyon yıllar önce meydana gelmiştir. Milyon yıl türümüz açısından çok muazzam bir zaman dilimi olsa da dünya açısından kısa bir zaman dilimidir. Milyonlarca yıl sürmüş olayları ve yok oluşları tek bir olayla meydana gelmiş, yok oluş gibi ele almış olduğumuz durumlar söz konusudur. Belki de şu an dahi, örneğin 10 milyon yıl sürecek bir yok oluş döneminin içindeyiz. Bilebilme ihtimalimiz yok. İçinde bulunduğumuz dönemle ilgili bir kısım araştırmacıların kabul gören bir yorumu var. Yaklaşık MÖ 10.000 yılında buzul çağının bitip iklimin gitgide ısınmasıyla özellikle mamut gibi büyük memelilerin türü tükenmiştir. Günümüzdeki canlıların yok olma oranının olması gerekenden 1000 kat daha fazla olduğu söylenmektedir. İklim değişikliğinin yanında insan etkisi de bu sayıyı çokça arttırmaktadır. Esasında bir yandan da doğa ile savaş halindeyiz. Bu savaşı kazanırsak kaybedeceğiz. Her büyük kitlesel yok oluş dünya üzerindeki biyoloji çeşitliliğini yok ederek bambaşka bir dünyaya yol açtı. Yok oluş döneminden sonra hayatta kalabilenler için çok fazla alan, besin ve kaynak kalıyordu. Hayatta kalanlar yeni duruma uyum sağlayıp türleşerek her seferinde dünya üzerindeki hayatı devam ettirdi.